Evet, herkese selam. Başlık nasıl? Ağlayan kemanlar. Ya gerçekten de öyle, muhteşemler ya. Eittio'nun bunlar, Adagietto'su. Ondan sonra şuradan hemen göstereyim. Library şu. Üzerine konuşacağız zaten ama farklı çalımları var. Dinamikleri, expression'ları var. İşte yakın, uzak ve ikisinin karışımı mikrofonlamaları var. Legato volümleri ve speedlerini ayarlayabiliyorsun. Muhteşem, muhteşem. Ben çok beğendim. Aslında bu 2015'in ürünü. 2015'te çıkmış. Hani bu tür böyle ağır pasajlar, duygusal pasajlar yazmak için bence harika. Demiştik yani bir önceki videolarda işte birçok library var. Bunların tarzları farklı. İşte Hollywood tarzı var, klasik tarzı var falan vesaire. Bunlar işte bu Adagietto, Adagio aralığında şeyler yazmak için muhteşem. Şu şeyi dinleyelim, örneği dinleyelim, üzerine konuşalım. Nasıl, süper değil mi? Ya bence çok iyi ya. Yani zaten iş canlı kayda gittiği zaman çok bambaşka yere gelecek ama en azından yazmak istediğin şeyi anlatabileceğin çok güzel bir araç. Çok duygusal, çok yani resmen dediğim gibi ya ağlıyorlar yani. Bak hemen sana bir şey yapayım. Canlı demo yapayım. Tabii elim devamlı şeyde. Bu crescendo, decrescendo tuşeyle alakalı olan yerde. Süper abi. Yani bence her anlamda çok güzel yapmışlar ki bir de yani üzerine 4-5 sene geçmiş. Library böyle. Şunları da anlatayım. Mesela şimdi burada violin ensemble yazıyor. Yani bu işte bütün violin section demek, işte atıyorum 16 tane keman demek. Violin divisi dediği, divisi ne demek? Divisi şu demek. 16 tane keman bölümünde partlara ayrılmış gruplar. Bunlara bir melodi çaldırmak. 8-8-10 olabilir. İşte 5-5-6 olabilir. Bu şekilde bunları bölüyorsun. Bunlar var olan bir ana melodiyi çalıyorlar. Şöyle bir etkisi oluyor. Monotonluktan kurtuluyor melodi. Aynı aileden gelen sazlar için geçerli bu. Bir de mesela buna benzeyen unison var. Unison da mesela o bütün işte atıyorum keman grubunun, partlara ayrılmamış keman grubunun aynı oktavda, aynı frekansta daha doğrusu aynı melodiyi çalması. Bir tanesi oktav çalarken bir tanesi altta değil, hepsi hayır. Hepsinin aynı yerde çalması. Bu library bunu da imkan sağlıyor. Bak sadece mesela viyololarını dinletmek istiyorum sana. Açayım bir de. Hiçbir şey böyle muhteşem kuantize'lı falan değil yani. Hepsi oturmamış, anlatabiliyor muyum? Konuşmuştuk bir önceki videoda bunlar doğallık sağlıyor diye. Şimdi bu bir kuartet formunda yazıldı. Diyebilirsin ki burada 4 tane enstrüman yok ama evet. Çünkü ben bilgisayarda yapıyorum ve canım başka şeyler de eklemek istiyor. Ama işin özü öyle. Yani şimdi buradan 1, 2 keman. Şimdi kuartet neydi? İlk önce ondan konuşalım. Kuartet bir oda müziği çeşidi. İşte bir 1600'lerde çıkmış. Halk arasında işte çeşitli eğlence amaçlı bir araya gelen insanların oluşturduğu bir müzik performans şovu bu. Hatta orada işte virtüöz durumları, işte onu öne çıkarma, enstrümana ne kadar hakim olduğunu gösteren şovlar da olur. Halk arasından çıkıp daha sonra işte sarayda düklere, krala, kraliçeye bir tarihi gelişme var
çalınarak bu döneme geldi ve bir oda müziği haline geldi. Evet yani terimsel olarak 4 elemana yazılıyor. 4 çalgıya yazılıyor ve işte bunların oluşturduğu bir oda müziği türü. Şimdi aslında benim yazdığım da öyle. İşte 4 tane enstrüman açtım sana. Bunları ben çeşitlemek için ve işte atıyorum sound açısından basslar ki bu library'e ait değil başka bir library'e ait. Sound kuvvetlendirmesi bakımından ekledim ama asıl iş şöyle. Ama işin içine bunları sokunca çok daha farklı bir yere gidiyor yani. Peki böyle bir şey nereden başlamak lazım yazmak için? Bence yani ben en azından öyle yapıyorum. Bu benim yolum, benim yöntemim. Bir melodi arıyorum ve o melodiyi çalarken o melodiyi daha sonra geliştiriyorum. Sonra melodinin hangi gama ait olduğunu buluyorum veya o gamdaki hangi akor yapılarında dolaştığımı ve neler yaparsam daha iyi duyulacağını düşünüyorum. Şurada artı bir parantez açmak istiyorum. Bu aralar birkaç tane videoya denk geldim. İşte bazı yorumlar, bazı söylemler var. Müzik teorisi işte çok da önemli değil. Bilmesen de olur, zaman kaybı falan. Kesinlikle buna katılmıyorum. Yani bu benim hayatımda duyduğum en garip tavır yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani atıyorum Türkçeyi bilmeden, alfabeyi bilmeden kitap okuyabilir misin? Ya da işte atıyorum ağır bir edebi roman okurken, atıyorum edebiyatla ilgili bir geçmişin ya da merakın bir şeyin yoksa o edebiyattaki gerçekten ana fikri anlamak veya yorumlayabilir misin? Bu da aynı yani, anlatabiliyor muyum? Evet, anlıyorum, müzik çok popüler bir kavram ve çok fazla araç var bunu yapmak için. Ama bu şey gibi yani, işte ben yazı okumak istiyorum ama işte harf öğrenmekle, kafiye öğrenmekle, ıvır zıvır öğrenmekle uğraşmak istemiyorum. Bu çok saçma. Bu o kadar önemli bir mevzu ki bunu lütfen ertelemeyin ya da bu konuda bu söylemlere kulak asmayın. Yani teori bilmek demek, yaptığın müziği bilmek demek, yaptığın müziği anlaman demek. Daha önce yapılan müzikleri anlaman demek, ufkunun genişlemesi, çeşitlemenin genişlemesi ve diğer müzisyenle iletişime geçmen demek. Yani öbür türlü ciddi alınmazsın. Anlatabiliyor muyum? Bunun bir yerinden mutlaka bulaşmak ve belli bir seviyeye getirmek gerekiyor. Bunu burada özellikle söylemek istedim. Bu çok zararlı bir söylem yani. Hani teori bilmemek, böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse, bir melodiyle başladı olay ve bu çeşitlenerek büyüdü. Çeşitleme ne demek? Çok seslilik demek. Çok seslilik nasıl bir kavram? Çok seslilik bence bir sanat. Çok seslilik müzisyenin, bestecinin gerçekten yeteneğiyle alakalı olan bir durum olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bununla ilgili bazı standartlar var. Kurallar demiyorum, yine standartlar var. Atıyorum mesela işte çeşitlemeler genelde tonik gamın, yani gamın birinci derecesiyle subdominant işte beşlisi arasında veya armoni arasında mantıklı bir halde dururlar. Ama tabii çeşitlemenin bir sınırı yok. Mesela işte bak, müzik teorisi bilmezsen bunu nasıl bileceksin yani? İşte mesela neydi? Subdominant bir akorun yani bir gamın 4. derecesi. İşte dominant 5. derecesi. Neden buna dominant deniyor? Neden baskın deniyor? Çünkü şöyle bir durum var. Müzikte aynı konuşma gibi bir başlangıç ve bitiş söz konusu. Yani cümleye başlarsın ve o cümleyi bitirirsin. Anlatabiliyor muyum? Beethoven'ın 5'i gibi. Hani barararam, barararam başladı ve bitti. Başladı ve bitti. Şimdi buradaki bu başlangıcı ve hissiyat bütününü oluşturmak için armoni bilmen lazım. İlginç değil mi? Evet, bilmen lazım. Mesela buradaki dominant, mesela çözülme diye bir kavram var. İşte bunu bununla açıklıyoruz. Bir gamın 5. derecesindeki akor onun 1. derecesine çözülmek ister. Anlatabiliyor muyum? Yani bir bitiş hissi verir. Aynı şekilde 4. derecesi de. Mesela 4. derecesinin 5'e olan katkısı çok büyüktür. Subdominantın dominanta olan katkısı çok büyüktür. Ve bir gamda 1. derece, 4. derece ve 5. derece ana akorlardır. Gerileri yardımcı akorlardır. Bunlar eşlikçilerdir. Çeşitlemende yardımcı olurlar. Şimdi bu temel üzerinden bakacaksak eğer, mesela şuradaki iki parta, burada 2 tane keman var. İşte sol, do minör gamında yazılmış pasajın akor dizimlerini koyacağım sola. Burada 5. dominantla başlayıp toniğe gidiyor. Burada da üçlüsü çalıyor. Anlatabiliyor muyum? Çok seslilik çok önemli. Wow.
Az önce dediğim gibi bu senin yaratıcılığınla alakalı. Bununla ilgili standartları okursun. İnternette bir tonla yazı var ondan sonra. Bu ama işte senin aranjmanın ve yazmak istediğin, yani bu tamamen senin kendi kişisel becerinle alakalı. Anlatabiliyor muyum? Düşünebildiklerin, yaratabildiklerin. İşin bir bilim kısmı var. İşte teori bilmek, müzik bilimi. Bir de tabii bu işin yetenek kısmı var. Veya hayal edebilme kısmı var. Burada bir artı parantez daha açacağım. Bunu birkaç videodur söylemek istiyorum. Bu tür şeyleri geliştiren bence en önemli olgu müzik dinlemek. Evet abi, müzik dinlemek. Yani böyle sınırsızca, hudutsuzca müzik dinlemek. Ama böyle arkada fon gibi değil yani. Abi herif ne yazmış, nasıl yazmış, işte nasıl bir melodi kurmuş, işte hangi sahneye nasıl bir müzik yazmış ya da işte nasıl bir pasaj yazmış, ne akorlar kullanmış, ne gam üzerinde yazmış, nasıl geçişler yapmış, bu geçişlerin anlamı ne falan gibi oturup ciddi ciddi müzik dinlemek gerekiyor. Her şeyi. A'dan Z'ye her şeye ve dinlediğiniz müzikleri bu bilgisayar ortamında veya kalem kağıt üzerinde taklit edebilmek, benzerine yakın bir şeyler oluşturabilmek size çok şey katar. En azından genç yaşlarda. Yani yanlış hatırlamıyorsam büyük bir ihtimalle Bach Vivaldi'nin pasajlarını kopyalarmış. Çatı katında ve abisinden dayak yermiş. Neden bunu yapıyorsun diye. Bu çok önemli, anlatabiliyor muyum? Yani sıfır hiç müzik dinletmediğin bir adamı sıfır bir kulübeye koyup 10 sene sonra müzik yapsana diyebilir misin? Diyemezsin. Onun için müzik dinlemek çok önemli. Neyse buradan devam edelim. Üçüncü viyolo da bir türlü burada çeşitlemeye yardımcı oluyor ve bir yandan akorları basıyor. Ne demek bu? Ya, akorları basıyor derken akorların bir derecesini basıyor. Bak şimdi beraber dinleyelim. Şimdi do minörle başlıyor, sol majöre gidiyor şarkı. Şu viyolo için konuşuyorum. Ne bastı? Do minörün beşlisini bastı ve sol majörün üçlüsünü bastı. İşte burada sonra yanlış hatırlamıyorsam la bemol majör oluyor şarkı. O da onun 5. derecesini bastı ve burada yavaş yavaş akor kalıplarını veriyorsun ki altta neler döndüğünü anlıyoruz. Ben genelde şöyle yaparım. Bas enstrümanlara zaten genelde böyledir. Müzik yazımı da böyledir. Bas enstrümanlara genelde kökü verirsin. Korun ana derecesini, 1. derecesini verirsin. Geri kalanlarını yukarı doğru işte üçlüsünü ve beşlisini verirsin. Eğer akor öyleyse işte 7'lisini verirsin, 6'lısını verirsin. O çeşitleme sana kalmış. Ondan sonra şimdi mesela şuradaki cello ve bas aslında aynı şeyi çalıyor. Bak şunları kapatayım. Bunlar bayağı altları çalıyor. Tabii arada böyle melodiler koyabilirsin. Bu senin tercihin. Ben işte yapıyorum. Sonra mesela işte şeyleri ekleyelim. Yavaş yavaş şunları da eklediğin zaman akor çıkıyor ortaya. Bak sana açayım bunu. Durum böyle. Bu iş bir tane melodiyle başlıyor. Çeşitlemeyle devam ediyor. Ya da bir melodiyle başlıyor. Akor kalıplarını oturtturuyorsun ve çeşitliyorsun. Ritimsel olarak çeşitleyebilirsin. Armoni olarak çeşitleyebilirsin. Bu tamamen senin müzik bilgine dayanıyor. Teori konusunda takığım hala. Bilmezsen neyi çeşitliyorsun yani? Şimdi bak bununla ilgili bunun yani şunun nasıl bu hale geldiğiyle ilgili şuraya çok başka bir şey yazdım. Şimdi sana bunu dinleteceğim. Yani bir melodi fikri bulup o melodinin hangi akor kalıbına ya da hangi gama ya da hangi gamda yazdığını o melodiyi bunu keşfedip daha sonra çeşitlemeleri ve akoru dizince iş ne hale geliyor bunu göreceğiz. Bu serbest yazılış, serbest ölçü yani yukarıdakiyle alakası yok. Şimdi yok birinci kemanlardan başlayalım. Bu şekilde sade bir melodi. Sonra ben bunu mesela ilk önce çeşitledim. Akor kalıbını yazmamıştım. İş ne kadar güzel bir yere gidiyor farkında mısın? Yani ne kadar tatlış oluyor. O da şöyle gözüküyor. La minör, do majör, re majör şarkı. Şimdi viyolalarla beraber yavaş yavaş akorların dereceleri geliyor.
Şimdi Violo ile beraber mesela şöyle bir şey geldi. Şimdi bak burada mesela işte La minörün beşlisini basıyor ya. Mi çalarken arada bir melodi. Bu da benim tercihim yani, anlatabiliyor muyum? Çünkü orada bozan bir şey yok. Durum bu. Violon'a çalıyormuş, hemen ona bakalım önce. Bu da La minörün üçlüsüyle başlıyor. Ve bu da mesela demin yazdığım melodiyi de çeşitliyor. Aslında şurada şu ikisi de birbirini çeşitliyor ve çok sesli hale geliyor. Sonra artık alt frekanslara geliyoruz ve işte akor kökleri. La minörün la'sı. Bakayım öyle mi yazmışım? La minörün la'sı. Ha, burada da bir şey durumu var. İşte do, re ve tekrar la'ya dönüyor. Ve baslar. Durum böyle. Kısa tutacağım dedim videoyu. Kısa tutmaya çalışıyorum. Bu şekilde yazıyorum. Bu şekilde düşünüyorum. Eminim siz çok çok daha iyilerini yapacaksınız ve yapıyorsunuzdur da. Şu müzik teorisi kısmını lütfen önemsiz bir mevzu gibi düşünmeyin. Bu işin temel taşı. Olmadan hiçbir şey olmaz yani. Siz kulak asmayın. Dediğim gibi işin bilim kısmının dışında bu iş tamamen yaratıcılık, tamamen size kalmış bir durum. Anlatabiliyor muyum? Ama çok fazla vakit aldığını söyleyebilirim. İstediğinizi duymak, istediğinizi oturtmak, kulağınızın eğitilmesi ve çok fazla müzik dinlemeniz gibi zaman alan şeyler oluyor. Ben ciddi bir müzik dinleyicisiyimdir. Vaktimi buna harcarım, çok ciddi harcarım. Neler çıkmış, neler yapılmış, birçok şeyi takip etmeye çalışırım. Hiçbir müzikten uzak durmaya yani sevmediğim bir tarz olsa bile mesafe koymam yani bir türlü. Sevmediğim bir müzik olsa bile mesafe koymam. A few moments later. Önümüzdeki hafta biraz Türk soundlarını inceleriz. Büyük bir ihtimalle de o da bir dizi film müziği gibi bir şey olur. İşte bizim jenerikler var ya, şu tek melodiyle devam ediyor. Heyecanlı heyecanlı. Onun tarzında bir şeyler yaparız. Bu iş böyle devam etmeyecek. Sadece orkestral müzikle ilgili şeylerle uğraşmayacağız. Sintileri de kurcalayacağız. İşte atıyorum akustik şeyleri de kurcalayacağız. Değişik tarzda şeyler yapacağız. Daha hibrit soundlara da bakacağız. Bunlarla oynamayı severim. Neler yapıyorum, nasıl yapıyorum, ne düşünüyorum. Olayın bu kısmındayım. Çünkü bunların işe yaradığını düşünüyorum. Dediğim gibi bu sol tarafta ilgili. Zaten internette milyonlarca kaynak var. Onu illaki bir profesyonel ele teslim etmeniz gerekecek. Ama işin müzik yazımı, hissiyatı ve anlatmak istedikleri bakımından neler yapabiliriz, bunları konuşmayı daha çok seviyorum. Şunu son kez dinletiyorum. Saat 2 oldu ve yatıyorum. Hadi görüşürüz.